Merhaba sevgili astroloji severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ukrayna-Rusya arasındaki konuyu astrokartografi ve harita analizi teknikleri şeklinde incelemek istiyorum. Ukrayna'nın haritasına baktığımızda Satürn kavuşumlu bir yükselen görüyoruz. Satürn'ün Poseidon'dan kare açısı bize manipülasyonlara kolay geldiğini, önünü göremediğini, maddi konularda zaman zaman zorluklar yaşadığını gösteriyor bize. Ayrıca liderle alakalı olarak, ülke lideriyle alakalı olarak da arkadaşlar burada sorunlar var. Ülke lideri yetkin olmayabilir, güçlü bir lider olmayabilir, yüksek otoriteli bir insan olmayabilir. Artı yine kendisinin de 8. ev konuları yani maddi konularda ödemeler vesaire, hukuki konular vesaire gibi alanlarda da ülke liderlerinin sorunları olduğunu ve güçlü olmadığını görüyoruz. Belki ülkenin parası yönetiminde başarılı değiller. Bu şekilde düşünebiliriz. Ayrıca gizli düşmanlık evine baktığımız zaman zaten Ukrayna'nın 12. ev gizli düşmanlık alanında olaylar çok kritik. Bakın ani gizli düşmanlık, manipülasyona açık olmak, görüyorsunuz Ukrayna hiçbir şekilde zaten önünü gören bir haritaya sahip değil. Ve karşısında güçlü düşmanlarının olduğunu da görüyoruz. Bakın açık düşmanları da çok güçlü, oldukça güçlü açık düşmanları var. Gizli düşmanların özellikle ticaret ve teknolojiyle alakalı Ukrayna'da o konular üzerine gittiğini görüyoruz. Zaten Putin'in konuşmaları ya da diğer zaten programlarda pek çok konuşmacıdan da duyuyorsunuzdur. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmek istemesi, işte elindeki enerji kaynakları vesaire bunlarla ilgili Putin'in istemediği konular var. Yani Putin aslında Ukrayna elin altında olsun istiyor. Ona rağmen Ukrayna bağımsız hareket etmesi, işte Avrupa Birliği'ne yanaşması, işte elinde enerji kaynaklarını istediği gibi kullanması vesaire sanırım Putin ve Rusya açısından sorunlara sebebiyet vermiş. O nedenle bunu istemiyor. Bu şekil görünüyor arkadaşlar. Bakın burada ticareti anlatan Apollon direkt olarak ay düğümleri ve 12. eve kare açıda. Lider aynı zamanda MC yöneticisi Kronos tek kare. Gerçekten liderlerde de sıkıntı var, ülke liderlerinde. Şimdi Ukrayna'nın bu şekil haritasına baktık. Şimdi Rusya'nın haritasına bakalım arkadaşlar. Rusya'ya baktığımızda uluslararası bir gücünü görüyoruz. MC Mars Yay burcunda güçlü, diplomasisi de var. Uluslararası güçlü bir diplomasiye sahip. Aynı zamanda yükselen Aslan ve Güneş Oğlak'ta ne kadar güçlü olduğunu buradan da görüyoruz. Ve manipülasyon yetkisi var, yeteneği var diyelim. Çok kolay manipüle de edebilir. Ve bakın pek çok blokajı nasıl çözebilme yeteneği var. Muazzam bir gücü de var. Karmik olarak zaten çok güçlü bir ülke. Devletin arkasında çalışan gizli gücü var. En iyi istihbarat Rusya'da zaten biliyorsunuz. O nedenle de ne kadar güçlü olduğunu burada görüyoruz. Yani Rusya devleti kurulmadan önce de zaten GATT burada güçlü istihbaratı varmış. Şimdi Putin'in haritasına bakalım arkadaşlar. Putin haritasına baktığımızda bakın MC Pluto çok güçlü bir lideri anlatıyor bize. Ezici güç. Pluto Aslan ve MC'de hayatta istediği her şeyi yapabilecek güçte bir lider. Zeus, Lilith burada manipülasyonu çok güzel kullanarak liderlik yapabilir. Ayrıca bakın topluluğa, kitleleri yönetmeyi de ne kadar iyi bildiğini burada görüyoruz. Kendisiyle birlikte çalışan gizli ekipleri de var. Derin devlet de diyebiliriz bunlara. Zaten Putin'in istihbaratçı bir geçmiş olduğunu biliyoruz. Bakın 12. ev Merkür, Neptün, Satürn kesinlikle gizli işler, istihbarat vesaireyi anlatıyor. Ve bir terazi insanı olarak ne kadar diplomatik ve siyaseti çok iyi yönettiğini de bize gösteriyor. O terazi tarafıyla ne kadar mülayim ve sakin görünse de lütfen buradaki Pluto MC'yi unutmayalım. İstediğini yapacak güçte bir insandan bahsediyoruz. Ayrıca terazi stelyumu yöneten Venüs Akrep burcunda gizli gizli hamle hamle hesaplayarak intikamını da alacak bir insan. Planlarını da yapacak bir insandan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi Putin'in çok güçlü haritası var. Rusya'nın çok güçlü haritası var.
Ukrayna o kadar güçlü değildi. Bir de Zelenski'nin haritasına bakalım. Şöyle bir olayları anlayalım. Zelenski'nin haritasına baktığım zaman MC'yi yöneten Satürn, Ay yanında. Bakın Ay halk istemiş zaten Zelenski'yi. Satürn Aslan'da, yükselen İkizler, Merkür Oğlak'ta ve Güneş Venüs Oğlak'ta. Güneş Venüs Kova'da. Zelenski halk ne kadar desteklese de bakın burada manipülasyona açık olması sebebiyle kadersel planda ne kadar zorlandığını da görüyoruz. Zelenski gizli bir şekilde öldürülebilir. Bakın Hades 12 ve Satürn'e kare. Suikaste kurban gidebilir. Gizli bir şekilde öldürülebilir. 12. ev, yani burada çok ciddi sıkıntı var. Ve hatta yakın bildiği birileri tarafından öldürülebilir. Ticaretle ilgili zaten yeterince blokajlar yaşamış diyebiliriz. Ukrayna'nın üzerine Putin'in haritasını koymak istiyorum. Putin Ukrayna'dan ne istiyor? Şimdi bakın Putin'in arkadaşlar Plütosu komple Ukrayna'nın Aslan, Venüs ve Merkür ile kavuşumda. Hatta şöyle diyebiliriz. Lilith ve Zeus güçlü bir manipülasyonla, güçlü bir hamleyle, ki zaten öyle yaptı. Kimse beklemediği bir anda Ukrayna'ya girdi. Yani güçlü bir manipülasyon liderliği ile Ukrayna'yı ele geçirdi. Karmik olarak bu konuda görevli. Karmik olarak orayı istiyor zaten. Bakın Ay kat kavuşumu var. Putin Ukrayna'yı istiyor. Yani tek kelime bu. Bağı var. İstediği yer orası. Bakın dışarıda Ukrayna'nın haritası, içeride Putin haritasını koydum. Gördünüz mü? Putin'in MC'ye Ukrayna'nın stelyumu nasıl düşmüş? İşte istediği ülke. Ve ayrıca Ukrayna'nın Plütosu da Putin'in Venüs'üyle kavuşumda arkadaşlar. Yani bunlar çok ciddi bağlar, kuvvetli göstergeler. Zelenski ile Ukrayna'ya bakalım. Zelenski'nin Güneş'i ve Mars'ı Ukrayna'ya düşmüş ve MC'si Ay kavuşumlu. Ay Satürn'ü o Aslan Stelyumu Ukrayna'nın kavuşmuş. Evet, zaten ülke liderlerinin ülkeleriyle bağlantıları vardır arkadaşlar. Her zaman bizim de öyle. Şimdi diğer türlü bakalım. Yalnız burada çok güçlü bağlantı görmüyoruz. Evet, kalıcı bağlar görüyoruz ama çok güçlü bağlantılar görmüyoruz. Bir de şu şekil bakalım. Zelenski'nin MC'sine Ukrayna'nın ayı düşüyor. Şimdi o stelyumun yanında ay tabii zayıf kalır. Ukrayna'nın kronosu düşüyor 1. eve. Tüm bu Güneş, Venüs, Merkür, Jüpiter dediğim bu stelyumda 4. evine düşüyor. Köklere, adam atan kısmına düşüyor. Ve bakın Zelenski'nin Hades'i Merkür'üyle ve Jüpiter'iyle Ukrayna'nın karede, görüyorsunuz. Vatan için suikasta kurban gidebilir bu adam. Belli, 4. eve kare atmış. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşına bakalım. A'nın haritası arkadaşlar. Astro.com'da 4.55 olarak geçiyordu. O yüzden bu şekil çıkarttım. A'nın haritasına bakalım. Bakın ay düğümleri zaten bize çok konular yaşatacaktı. Boğa akrep aksı bize zaten çok ciddi gündemler verecekti. Bunu hep söylüyorduk. Savaş kimse istemez ki, ben de istemem. Hatta hiç sevdiğim konulardan değil, yani burada anlatırken de inanın zorlanıyorum. Ama hani işlemek adına, örneklendirmek adına anlatmam gerektiğini düşündüm. Şimdi Plüto burada çok ciddi ay düğümlerine destek vermesi güçlü bir dönüşümü anlatıyor. Zaten Mars'ın Plüto'ya gitmesi savaşla gelen bir dönüşüm, yıkım. Yeniden yeni düzenin kurulması Marsiyen şeklinde olacak, savaşla. Arkasından zaten para piyasaları da dönüşüyor. Ekonomi krizi biliyorsunuz. Hemen enerji piyasalarında, gıdada vesaire fiyatlar daha da uçtu ki daha da uçacak. Arkasından Mars Venüs'ün Satürn'e de doğru geleceğini unutmayın. Arkasından Mars Venüs Satürn'e doğru gelecek Plüto kavuşumlarından sonra, ama ondan önce Merkür Satürn kavuşumu yaşanacak. Satürn'de baskıları, kısıtlamaları var. Kısaca çok yoğun gündem burada devam edeceğini görüyoruz zaten. Ve olay anında bakın
Birinci evde gezegen yığılması var. Ne kadar güçlü bir gezegen yığılması var ve savaşı başlatan kişi arkadaşlar birinci ev oluyor. İkinci ev karşı taraf oluyor. Bakın karşı taraf manipülasyon kurbanı olmuş ki oldu. Karşı taraf iyi yönetememiş olayı. Muazzam bir güçle karşı karşıya kalmış karşı taraf. Ve Rusya'nın ne kadar güçlü olduğunu burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ukrayna'nın durumu da ortada. Ay düğümlerini aksta düşünürsek eğer, bakın MC-IC aksında ay düğümleri var. Ve ay düğümleri zaten Plüto'ya tek karede. İşte aynı zamanda Venüs-Mars da tek kareye gidiyor. Çok ciddi dönüşümler, kadersel planda çok ciddi dönüşümler var. Yeni düzenler geliyor, maddi manevi bu düzenler. Bakın ülke sınırlarıyla alakalı yeni düzenler, maddi konularda yeni düzenler. Çok ciddi gündemler var ve bu uzun sürecek arkadaşlar, kısa sürmeyecek. Şimdi diğer analizlerde bunu anlayacaksınız. Ukrayna 4 Aralık'taki tutulmadan etkilenmiş arkadaşlar. 4 Aralık'taki güneş tutulmasından etkilenmiş. Şu şekilde bakın. Kendi Mars'ı Ukrayna'nın direkt olarak Plüto'dan 120'lik açı almış, tetiklenmiş görüyorsunuz. Bu savaşla gelen bir dönüşümü anlatıyor ve direkt olarak gökyüzündeki Plüto ascendantı ile kavuşumda Ukrayna'nın, yani savaşla gelen bir yıkım, değişim, dönüşümü anlatıyor. Zaten 4 Aralık'taki tutulma Ukrayna'ya bu gündemi vermiş ve tutulmayı görüyorsunuz, direkt olarak tepe noktasında oluyor. Güneş tutulması Ukrayna'nın Merküryen bir tutulma oluyor. Ayrıca 19 Kasım'daki ay tutulması da direkt olarak Ukrayna'yı etkilemiş. Bakın ay tutulması açık düşmanlar evindeki stelyuma tek kare yapmış. Putin nasıl etkilenmiş? 4 Aralık'taki güneş tutulması arkadaşlar direkt olarak bakın gökyüzündeki tutulma anındaki Mars Putin'in Plütosu, MC Plütosuyla karede. Direkt olarak onda da dönüşüm ve değişim, savaşla bunu yapma isteğini uyandırmış. Zelenski için Başak Dolunay'ına bakmak istiyorum. Bakın Zelenski için pek de iyi durumlar yok. Görüyorsunuz. Direkt olarak Zelenski'nin Dolunay Jüpiter'ine tek kare yapıyor. Hayatı söz konusu dediğim gibi. Jüpiter 1. ev onun yaşamını da anlatır. Hayatı söz konusu ki ben zaten suikast şeklinde öleceğini düşünüyorum. Savaşla teslim alma, savaş esiri olarak değil, ben öldürülebileceğini düşünüyorum arkadaşlar harita analizine göre. Putin'kine bakalım. Putin'in Başak Dolunay'ıyla haritasına bakın, kitleleri nasıl yöneteceğini, nasıl çok kişiye ulaşacağını, nasıl çoklu ticaret konularında aşacağını görüyoruz. Ve bunu nasıl da kolaylıkla yapacağını da görüyoruz arkadaşlar. Putin Başak Dolunay'ında daha avantajlı bir haritaya sahip. Önümüzdeki tutulmalara bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki tutulmalarda Ukrayna neler yaşayabilir? Unutmayın daha çok ciddi günler kapıda, henüz yaşanmadı. Maalesef böyle bir yıldayız. 30 Nisan'a bakalım. Bir güneş tutulması var. Uranüs ve Atmatos kavuşumlu. Satürn ay kavuşumu. Ukrayna için zor günler arkadaşlar. Bakın 30 Nisan'daki tutulmaya bakıyorum ve gerçekten çok zor günler. Çok ölümün yaşandığı, çok acının olduğunu görüyoruz burada. Allah yar ve yardımcıları olsun, çok zor. Pek çok blokajla karşılaşıyor zaten bakın. Ve blokajlar çoğalacak üzerlerinde. Zaten herhalde hiçbir şey kalmamış, yani binalar felaket görülüyor. Halk baskıda, halk zor durumda, nefes alamıyor. Ülke lideri zaten hayal kırıklıkları içerisinde. Ülke lideri durumu yönetemedi arkadaşlar. Manipülasyon kurbanı oldu. Arkasında Amerika duracaktı, Avrupa duracaktı ve hala konuşuyorlar. İcraat yok ve öyle kaldı ortada. Yani ülke liderinin durumu da ortada. 16 Mayıs'taki ay tutulmasına geldim. Bakın direkt olarak Ukrayna'nın MC'sinde oluyor. Evet, ülke lideriyle ilgili bir gündem var. Bakın Mayıs ayında belki ölmüş olacak, bilmiyorum. Yani çok ciddi bir şey var. Ülke lideriyle ilgili bir konu var. 16 Mayıs tutulması bize bunu anlatıyor. Belki bundan 15 gün önce olur. Çünkü
Tutulmaların enerjileri çok güçlü çalışıyor arkadaşlar. Bir ay öncesi, hatta bir ay sonrasını kabul edebiliriz. Yani Nisan ayında da olabilir, Haziran ayında da olabilir. Azalarak 6 ay devam edebilir. Şimdi 16 Mayıs'taki tutulmanın süresini şu an bilmiyorum, onu araştırmadım ama ona göre de bağlı olarak değişecek zaten. Yalnız ülke lider yöneticisinin karşısındaki Mars zaten savaş esiri olacağını, savaşta tutuklanacağını, dediğim gibi hani ölüm riski var. Ölümle ilgili konuları da verebilir bize. Bu tutulma çok güçlü çalışacak bu arada. Kitleleri çok ciddi etkileyecek. Ukrayna'da çok ciddi etkilenecek konular var. Bu arada arkadaşlar Ukrayna'nın progresine bakalım. Savaş anı progresine. Bakın, yönetimden kaynaklı, askeri konulardan kaynaklı krizin olduğunu burada görüyoruz. MC'deki Neptün'ün nasıl açık düşmanlar tarafından hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Putin'in progresine bakalım. Bakın arkadaşlar, MC'sine Putin'in Mars ve nasıl iyi pozisyonda, nasıl güçlü durumda ve yükselen yöneticisi Jüpiter'in de Lilith'tan kare alması manipülasyonu nasıl yönetmeye çalıştığını gösteriyor. Çünkü Amerika'nın da burada bir manipülasyonu vardı. İşler biraz birbirine karışmıştı. Bizim tabii dışarıdan gördüklerimiz bunlar. Amerika'nın da burada çok ciddi manipülasyonları var. Ve onların hepsini atlatarak Putin bu konuyu yönetmeye çalıştı. Bu arada evet, ben de inanıyorum Putin'in astrolojiyi kullandığını. Zaten istihbaratçı. Elbette ki bu ilimlerle ilgilenen ve kullanan bir insandır diye düşünüyorum arkadaşlar. Birazdan astrokartografi haritalarına gireceğim ama ondan önce önemli tarihlere de bakmak istiyorum. Örneğin önemli tarihler ne? Onu konuşalım. Şimdi savaş anı haritasında gördüğünüz gibi 24 Şubat'ta olay anı haritası buydu. Ben burada Venüs'ün, Mars'ın, Plüto ile kavuşumların ne kadar kritik yaşanacağını anlattım. Arkasından Merkür'ün Satürn'le kavuşumu ve sonra diğer gezegenlerin kavuşumunu anlattım. Biraz daha ilerletilmiş olarak bakalım. Bakın, ayın 3'ünde 3 Mart'ta Mars ve Plüto kavuştu ve çok kuvvetli enerjiler bunlar. Venüs, Mars, Plüto kavuşumu. Olaylar şiddetlendi ve müzakereler aslında bence geç başlandı. Ve zaten müzakereden bir sonuç çıkmıyor. Bakın, Merkür-Satürn kavuşumu var aynı zamanda 3 Mart'ta. Yani kısaca Satürn'ün baskılaması sonucu Merkür ne kadar iyi çalışabilir? Hangi müzakereden bahsedebiliriz? Devam ediyorum. Bakın şimdi şu anda 4 Mart'tayım ve Mars Satürn'e doğru gidiyor. Evet, 27 Mart'ta çok ciddi yine sorunlar var. Bakın 27 Mart çok önemli. Satürn Venüs'le kavuşuyor ve aynı zamanda ay düğümlerine karedeler. Bakın burada kuvvetli bir kare. Kadınlarla ilgili bir durumu anlatabilir bu. Kadınlarla ilgili baskılanma, parayla ilgili sorunlar, teknolojiyle ilgili sorunlar. Belki orada basının da olmasını istemeyecekler. Teknoloji, elektrik, kadınlar, para, tüm bunları ifade ediyor. Burada baskılama, engeller, blokajlar var. Arkasından Mars geliyor. Savaş hala kızışıyor zaten. Evet, burada yine kuvvetli bir kavuşum var. 2 Nisan civarı. Evet, 5 Nisan'da Satürn Mars kavuştu. Burada çok güçlü, otoriter bir savaş konusunu anlatıyor, durumunu anlatıyor ve ay düğümlerinden tek karede. Burada arkadaşlar çok ciddi şeyler var. İnşallah başka ülkelerde savaşa girmez. İnşallah başka konularda dallanıp budaklanmadan kısa kesilir diyorum ama maalesef kısa kesilecek gibi durmuyor. Ben birazdan Türkiye'yi de inceleyeceğim arkadaşlar. Çok zor bir açı, yani Mars-Plüto kavuşumu ve ay düğümleri tek kare, çok çok zor bir açı. Bakın burada para söz konusu. Maddi konularla alakalı olarak ciddi bir savaş. Her türlü çalışabilir bu arada bu açı. 6-12 aksında sağlıkla ilgili konuları da ifade ediyor. Hala sağlık gündemimiz çok önemli. Burada Trans Neptünyen büyük ölümlerden bahsediyor bakın. Ayrıca 2-8 aksından tek karenin olması, Gat'ın burada olması yine ölümlerle ilgili konuları anlatıyor. Doğal afet de olabilir arkadaşlar. Boğa Akrep aksı yine doğal afeti de anlatıyor, unutmayalım. Yani çok sıkıntılı bir tarih 5 Nisan. Tabii ki illa bunu ben savaşa devamına yormuyorum. Başka etkiler de olabilir. Başka doğal afetler
olabilir. Ciddi kriz, mesela çok ciddi ekonomik kriz olabilir. GATT 8'den bu tek araya yapıyor. Banka ve finans sektöründe ciddi ve enerji sektöründe ciddi krizlere sebebiyet verebilir. Piyasa fırlayabilir, petrol ve altın anlamında. Yani tehlikeli bir tarih 5 Nisan. 5 Nisan'dan önce de zaten 1 Nisan'da bir yeni ayımız olacak. Yeni ay tetiklenmesiyle birlikte 5 Nisan'da bu yaşanıyor. Türkiye haritasına bakarsak, Türkiye 18 Mart Başak Dolunay'ından nasıl etkileniyor ona bakalım. Türkiye'nin 8. evinde Plüto, Mars ve Venüs geçişleri var Dolunay anında ve zaten banka, finans piyasası konularında Türkiye'nin ne kadar zor durumda olduğunu görüyoruz. Jüpiter Balık burcunda geçişi, su grubu ve Türkiye'nin Akrep stelyumuna olumlu açılar atıyor arkadaşlar. Jüpiter Koç'a girdiği zaman Türkiye'de ekonomik kriz daha da artabilir. Çünkü artık su grubu 120'lik açısı olmayacak. Buradan direkt olarak, öncü olarak yengeçten kare atmış olacak. Ve Jüpiter'in desteği olmadığı için finans anlamda çok zor zamanlar olacak. Ayrıca açık düşmanlar evi de öncü, Akrep. Onu da düşünebiliriz. Başak Dolunay'ı umarım yöneticilerimizde bir aydınlanma, bir farkındalık yaratabilir. Böyle bir etkisi de var. Bu arada arkadaşlar Jüpiter'in Koç'a geçmesi tüm dünyada pek çok göçün artacağını da anlatıyor. Zaten bu savaş göçü tetikleyenlerden biri zamanda Suriye Savaşı gibi. Suriye Savaşı'nın arkasından görüyorsunuz göçler bitmiyor. Jüpiter Koç konularından biri de zaten göçün daha da artması olacak. İnsanlar çok kolay harekete geçip ülke değiştirmek isteyecekler. Böyle bir akım da başlayabilir. Ki zaten Ukrayna şu anda göçünü yapmaya çalışıyor ama artık herhalde büyük ihtimalle Ukrayna boşaltacak gibi de duruyor. Şimdi Ukrayna astrokartografi olarak bakalım. Bakın Kiev başkentleri hiç güzel bir hatta değil. Plüto ay düğümleri ve Plüto güneş paranında. Yani bu ülke pek çok kere küllerinden yeniden doğmak zorunda kalacak. Yeniden kurulmak zorunda kalacak. Çok zor Plüto hattında başkentin olması. Yani bitmeyen değişim, dönüşüm, huzur yok diyebiliriz. Yani birkaç yılda bir değişim, dönüşüm ve güç savaşları. Güçle alakalı değişim, dönüşüm gibi ya da güçlerin ele geçirmesi gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Onun dışında bir de şey olarak bakalım. Progresine bakalım. Savaşın çıktığı an progreste ne olmuş? Savaşın çıktığı an progreste ne olmuş ona bakalım. Bakın Harkov, Rusya ile sınırı burada olaylar olmuş. MC'de ay var. Bakın ay halk kralla yani Zelenski ile çatışmada. Halk bunları yaşamak istemiyordu. Karşı karşıya geldi. Halk vatanı ile ilgili çatışmada. ICI kare. Putin'in haritasına bakalım. Bakın Putin için bu kariyer meselesi. Putin için bu güç meselesi. Ukrayna'dan nesi geçiyor? MC Mars'ı, MC Plüto'su. Yani Putin Ukrayna sayesinde kariyerine kariyer katıyor. İstediği noktaya geliyor. MC Mars'ı var. Yani savaşmak istediği yer burası zaten. Bakın Mars savaşı anlatır değil mi? Gitmek istediği, almak istediği yer. Putin'in zaten Ukrayna. Hatta bu bölgeler, bakın şu bölgeler yapmak istediği alanları anlatıyor. Bakın Kiev'den Ascendant Mars paranı geçiyor. Yani hedefi o, hedeflemiş zaten kişi. Putin'in olay anı progresine bakalım. Kiev'den geçen bir şans noktası var. Çok şanslı bir şekilde ele geçirmiş. MC Plüto paranı var. Dediğim gibi ele geçirmek istediği yer.
I.C. Chiron. İyi gelmiş bu yaptıkları ona. Türkiye haritasına bakalım arkadaşlar. Şimdi biraz da Türkiye üzerinden gidelim. Evet, Türkiye bu savaştan nasıl etkilendi? Türkiye'nin çok dikkat etmesi lazım. Lilith 1. evinden geçiyor. Halk manipülasyona gelmemesi lazım. Lider de manipülasyona gelmemesi lazım. Lider özellikle açık düşmanlar, karşısındakiler tarafından gaza gelmemesi lazım. Aynı şekilde halk da öyle. Bakın yani Türkiye için de belirsizlikler var ve çok dikkatli olması lazım. Bu belirsizlikler canını yakabilir. Jüpiter Gat Türkiye'nin üzerinden geçen Türkiye'nin Jüpiter üzerinden geçen bir gattan bahsediyoruz. Yine geçmiş savaşla alakalı konuları yaşama durumu, tecrübe etme durumu, bunlarla yüzleşme durumu gibi konular tekrar önümüze gelebilir arkadaşlar. Ve Jüpiter uluslararasını anlatır. Uluslararası piyasada yine hemen ne oldu? Boğazları konuştular. Boğazlarla alakalı konular gündeme geldi başka ülkeler tarafından. Yani o yüzden bakın bu Gat-Jüpiter kavuşumu aslında çok dikkatli kullanılması gereken bir pozisyon. Yani Türkiye'nin çok dikkatli olması gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Lilith'in üzerinden geçen bir kat var. Yani meclisin de bazı gazlara gelmemesi lazım. Bazı manipülasyonlara girişmemesi lazım. Her iki tarafı da çok dengeli, diplomatik bir şekilde idare etmesi lazım. Yani bunlar o kadar dikkatli olunması gereken, yapılması gereken konular ki Türkiye'nin progresine bakalım. Görüyor musunuz? Türkiye'nin progresinin MCIC kare. Halkla lider karşı karşıya gelebilir. Bakın yabancılar bizi manipüle edebilir. Bunlar çok önemli. Olay anında Türkiye'den neler geçiyordu? MC, Venüs, kare, boğazlar. Bakın boğazlar. Boğazlarla tüm dünya bunu konuştu. Bakın vatan içinde boğazlar çok önemli. Ön plana çıktı boğazlar. Ve Lilith ay düğümleri paranı var burada. Manipülasyona gelmemesi lazım. Türkiye'nin kuzeyinde bu paran var. Kesinlikle komşumuz tarafından ya da diğerleri tarafından manipülasyona gelmememiz lazım. Güneş Mars paranı çok kolay savaşa sokulabiliriz, çekilebiliriz ki bu zamanda olmuş. Bunları çok iyi koordine etmeli. Ankara'dan ne geçiyor? Ankara'dan Venüs, Ceres geçiyor. Başka neler geçiyor? IC, orta noktalara bakalım. Bakın Ankara'dan orta nokta ne kadar önemli. Bakın. Ascendant Mars, orta noktası Plüto. Kesinlikle savaş galyanına gelinmemeli. Uranüs, IC, orta noktası Ascendant. Bakın aniden topraklarla ilgili konular. MC Lilith, manipülasyona açık olmamalıyız. Hatta liderimiz de manipüle etmemeli, manipülasyona da açık olmamalı. Çok iyi yönetmeli. Türkiye'nin 30 Nisan progresine bakalım. Gördüğünüz gibi değişen bir şey yok arkadaşlar. Lilith, Gat, ay düğümleri burada. Venüs, Satürn, Plüto paranları burada. Hep bunlar yani değişen bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zor zamanlardan geçiyoruz. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım analizim hoşunuza gitmiştir. Pek zevkli bir konu olmadığı için biraz modum da düşüktü, fark etmişsinizdir. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.